Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gökkuşağı gibi rengarenk bir masa ile sizlerle birlikteyim. Hem yazlık hem kışlık olarak kullanabileceğiniz, çok güzel tasarımlar elde edebileceğiniz ve de çok yönlü kullanabileceğiniz bir kare motif çalışması yapacağız bugün. Ben yazlık bir çalışma yapıyorum ama eğer ipiniz değiştirirseniz bu motifi kışlık modelleriniz için de uyarlayabilirsiniz. Hemen malzemelerimi sıralayayım. Ben Alize Diva İpeksi Efekt bir ip kullanıyorum. İnce bir ip, yazlık örgüler için tercih ettiğim bir ip. Ve çok renkli bir çalışma yapıyorum. Bir elbise çalışması bu ama bu motiften hırkalar, battaniyeler, ceketler, etekler, pançolar çok fazla giysi ya da eşya elde edebilirsiniz. Ve de çok farklı kombinasyonlar ortaya çıkarabilirsiniz. Tığ numaram 2 tane. Bir tanesi numara 1, 1,90 milimetre. Bunu motifimin göbeğinde kullanacağım. Bir tanesi de 2,75 milimetre, 4,5 numara bir tığ. Hemen motifimizin yapımına başlayalım. İnce tığımızla başlangıcı yapacağım. Bir göbek çalışması. Zincir çekerek motifimi başlatıyorum. Çünkü Alize Diva çok akıcı bir ip ve sihirli halka ile çalışmayı doğru bulmuyorum. 6 tane zincir ve bir halka oluşturuyorum. Başlangıç ipimi örgümün içinde yürüteceğim. 3 zincirle sıramı başlatıyorum. İpimi araya alıyorum. Üzerine sararak trabzanlar çalışacağım. Çektiğim zincirin orta noktasına batarak. Sekiz, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan. Sıra sonunda çektiğim zincirin bir ilmeğine batarak örgümü bitiriyorum. Alize Divalarda ip gizleme de çok hassas, akıcı, akışkan bir ip olduğu için şu şekilde ilmeğimi arkaya çekiyorum ve bir zincir ile kilitliyorum iyice ve ipimi kesiyorum. Ondan sonra da artık iplerimizi örgümüzün içinden yürüterek motifimizi temizliyoruz. Gelelim ikinci sıra çalışmasına. İkinci sırada da yine ince tığımı kullanıyorum. Motifimin göbek yapmaması için. Farklı bir renk ile
ipimi yine zincirin arasına gizliyorum. Bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum. Başlangıç ipim burada. Üzerine sararak her trabzanın tepe noktasına iki zincir. Artık ipim güvende. İki zincir. İki zincir. Bu şekilde 12 tane göz oluşturuyorum. Bir ve son olarak 12 göz. Bu motifimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Ve tığ numaramı değiştiriyorum. Bitirdiğim noktadan başlamıyorum bir üst sıraya. Başka bir gözden başlıyorum. Yine ipimi zincirin arasına kilitliyorum. Ve her boşluğa 2 tane trabzan. İpimi bu kez bir süre böyle örgümün içinde yürüteceğim. Bir öne bir arkaya alarak. Trabzanların tepe noktasına da bir kez batıyorum. Boşluklara 2 kez. Ve tepe noktaya bir kez. Bir önceki sıranın artık ipini de bu örgümün içine gizleyeceğim. Yeşil ipimi artık arkada serbest bırakıyorum. Ve pembe ipi gizlemeye başladım. Bu ipimizi artık güvenle kesebiliriz. Böylece hem temiz hem de emniyetli bir motif çalışmış oluyoruz. Bu şekilde 2. sıramızı da tamamlıyoruz.
Bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine zincirin içine ipimin ucunu hapsediyorum. 10 tane zincir çekiyorum. İki tane trabzan atlatacağım. 1 2. Üçüncüye batarken ipimi yine gizleyeceğim ve artık emniyette. Bunu da serbest bırakıyorum. Şimdi 3 zincir, bir göz atlıyorum. 5 zincir, bir göz atlıyorum. 3 zincir, bir göz atlıyorum. Şimdi yine köşe çalışması. 10 zincir, 2 göz atlıyorum köşelerde. 3 zincir, bir göz atlat. 5 zincir, bir göz atladık. 3 zincir, bir göz atladık. 10 zincir, 2 göz atlıyoruz köşelerde. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir, 10 zincir, 2 tane atlıyoruz. 3 zincir, bir atla, 5 zincir, bir atla. Şimdi sıra sonunda şöyle yapıyoruz. 2 zincir ve üzerine sararak orta noktada bitirmek için örgümüzü. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Üzerine sararak köşe noktama 13 tane trabzan yapıyorum. On üç. Üzerine sarmadan bir sonraki göze sabitliyorum. Üzerine sararak buraya 5 tane trabzan, yine üzerine sarmadan sabitliyorum. Üzerine sararak köşeye yine 13 tane trabzan çalışıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine 5 trabzan yaptık ve şu orta noktaya üzerine sarmadan ipimi çekiyorum.
sıra bitişini yapıyorum. Ama şu şekilde ilmeğimi buradaki arkaya çekip bir zincirle sabitliyorum. Bu ipimi kesebilirim. Bakın tertemiz bir motif çalışması oluyor. Bu ipi de şu şekilde gezdirerek yok ediyorum. Ve bunu da kesebilirim. Çok güzel rengarenk motifleri oluyor. İsterseniz bunu tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Daha kalın iplerle kışlık bir motif haline getirebilirsiniz. Ancak daha kalın ip kullanırken tabii uygun tığ seçmelisiniz veya zincirleri artırmanız, zincir sayısını artırmanız veya küçültmeniz de gerekebilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ana fikir bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şurada 13 tane trabzanımız var. Bunun orta noktası şurası. Hemen yanındaki gözden ipimizi sabitleyerek başlıyorum. Beş tane zincir çektim. Yine ipimi gizledim. Bir göz atlıyorum. Bir sonrakine. Üzerine sarmadan batıyorum ve bir göz oluşturuyorum. İpimi biraz daha yürüteceğim. Ve bırakacağım şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Ve şu köprünün tepe noktasına üzerine sarmadan 10 zincir. Yine orta nokta ve onun bir yanındaki 5 zincir, bir atlıyorum, bir sonrakine 10 zincir, orta noktaya 10 zincir, orta noktanın bir öncekine 5 zincir, on zincir, orta noktaya 10 zincir, orta noktanın bir öncekine 5 zincir, on zincir, orta noktaya 10 zincir, ve başladığımız yere geldik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz.
3 zincirle sıramı başlatıyorum. Üzerine sararak köşe çalışması yapacağım. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, şimdi şu noktaya da batıyorum. Trabzanların ayrık durmaması için. Bu boşluğa 8 tane trabzan çalışacağım. Ve şu noktaya da bir trabzan yapıyorum. Yine 8 tane. Ve bu noktaya da batıyorum. Ve yine köşe çalışması, 3 trabzan, 3 zincir ve yine 3 trabzan, şu noktaya da batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir sonraki sırada sıramızı bitirdikten sonra bir sonraki sıra. Yine 3 zincirle sıramı başlatıyorum. Her trabzanın tepe noktasına bir trabzan ve köşelerde bu kez 2 trabzanlı bir arttırma yapacağım. 1 2 3 zincir, 1 2, sonra yine her trabzanın tepe noktasına batarak ikinci sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde motifimizi bitirmiş olduk. Eğer isterseniz birkaç sıra daha trabzan yaparak motifi büyütebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte motifte elde edebilirsiniz. Şimdi motiflerimizi nasıl birleştireceğiz? Bunları ucuca ben birleştireceğim. Hepsini bir uzun şerit halinde. İki kenardan şu şekilde birleştirme yapacağım için ortadaki motifte şöyle şu köşe noktada birleştirmeye başlamam lazım. Birleştirmeyi de paylaşmak istiyorum. Şöyle kilitliyoruz. Bir trabzan, ve trabzanın tepe noktasına batarak bir trabzan daha. Yine tepe noktaya batıyorum. Tepe noktaya hem son sırayı örüyorum, aynı zamanda da birleştirme yapıyorum.
ilmeğin tek teline batıyorum. Bu şekilde motifimizi birleştirmiş olacağız. Birleştirerek köşeye geleceğim. Bu kenarı tümden öreceğim ve bir sonraki motifi yine köşe noktadan birleştirmeye başlayacağım. Birleştirmemizi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler, bir çalışmanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzerine demeden önce eğer kanalımı ilk kez izliyorsanız lütfen ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni bir çalışma yaptığımda ilk sizin haberiniz olacaktır. Tekrar görüşmek dileğimle, sevgiyle kalın, örgüyle kalın.